My Hobby Home YouTube kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizinle birlikte böyle tokalı bir bobet çalışacağım. Henüz monte etmedim. Ben bu önlü lastikli bobeti çalışmak istiyorum. Ben üzerine bu şekilde hürrem taş, ay taşı veya bu şekilde Beyoğlu taşlı aksesuarla kullanmak istiyorum arkadaşlar. Siz dilerseniz örgü aksesuarla da kullanabilirsiniz. Bobetimiz bu şekilde. Malzemelerimizi sayayım isterseniz. Tığ olarak Tulip marka 1.90 mm tığ kullanacağım arkadaşlar. Bu bobette ben taban tığlamayı da üst kısmı da aynı tığla örmek istiyorum. Tabanlık olarak şu şekilde 2 tane tabanlığım var. Dantel tabanlıkları ben biraz ince buluyorum. Çok kalın gelmiyor bana. O yüzden kalın güzel olsun diye ben 2 tane tabanlık kullanacağım. İp olarak da böyle bu şekilde çok katlı iplik yapısında bir iplik kullanmak istiyorum. Siz dilediğiniz markayı kullanabilirsiniz. Sadece şuna dikkat edin, bakın bunun kalınlığı şu şekilde anlayabilirsiniz. 100 gram 230 metre. Bu kalınlıkta bu metrajda olan iplerden kullanabilirsiniz. Öncelikle taban tığlamasıyla başlamak istiyorum arkadaşlar. Dediğim gibi ben dantel tabanlı ince bulduğum için bu şekilde 2 kat kullanıyorum. Siz tek kat kullanabilirsiniz. Ama tek kat şöyle 3 katlı tabanlı kullanırsanız tek kat kullanabilirsiniz. Bu tabanlıktaki delik mesafeleri biraz yakın. O yüzden ben şu tığla devam edeceğim hepsine. Öncelikle bir en tepedeki deliğe tığımızı geçiriyoruz. Oradan 3 tane ilmek çıkaralım. 1 2 ve 3 ilmek çıkardık. Sıradakine geçiyoruz. 1 2 3 4 ilmek çıkardık. Tabanlarım 2 katlı olduğu için biraz zorlanıyorum arkadaşlar. Tek katlı tabanlıkta siz bu kadar zorlanmazsınız. Normalde şu şekilde tutuyorum tabanlı örerken ama dantelden dolayı delikleri net göremiyorum. Buradan daha net görebildiğim için buradan örüyorum. Devam ediyorum. Buraya 1 2 3 4 ilmek çıkardım. Buradan sonra arkadaşlar hep 3 ilmek çıkarmak istiyorum. 1 2 3 1 2 3 1 2 3 hep aynı arkadaşlar. 3 ilmek çıkaracağız ta ki burun kısmında 4 delik kalıncaya kadar. Siz şimdi hepsini 4 ilmek doldurun ta ki burunda en tepeyi bulun. Ondan önceki 1 2 3 4 taneye gelinceye kadar hepsini 3 ilmekle doldurun. Sonrasında devam edelim. Bakın söylediğim yere kadar geldim. Tepede bir, onun yanında 4 ilmek var. Şimdi buraya 4 delik var, pardon. Bunlara 4'er tane dolgu yapacağız. 1 2 3 4 1 2 2 kat olunca biraz zorlanıyorum. Kusura bakmayın arkadaşlar.
tane tabanlı kullanmak biraz zorlayıcı oluyor. 4 1 2 3 4 yine 4 ilmek, 1 2 3 arkada bir de dantellere takılıyor tabanlıktaki. 4 tepeye 5 ilmek, 1 2 3 4 5 sonraki 4 deliğe 4 ilmek arkadaşlar. Bu arayla böyle tek tek vakit kaybetmeyelim isterseniz video için. Şöyle burası tepeydi 5 tane. 4 taneye daha 4 ilmek dolduruyorum arkadaşlar. Sonrasında hep 3 3 3 sanki şu tepedekinin tam yanına gelince oraya 4, tepedekine de 2 tane daha ilmek dolduruyorum. Diğerleri 3 olacak. Bir de şu araya şu tam şu tarafa 2 ilmek dolduracağım. Diğer hepsi 3, bir tek bu 2 olacak. Sonrasında beraber devam ederiz. Sona geldim. Bakın hep 3 doldurdum. 1 2 3. Ondan önceki 3, bu 4. 1 2 3 4. En tepedekinin bir yanına 4 ilmek doldurdum. En tepedekinin içine 2 ilmek daha yapayım arkadaşlar. Ve başlangıç ilmeğiyle sırayı tamamlıyorum. Bir zincir çekiyorum ve üst sıraya çıkıyorum. Şimdi çakma trabzan yapacağız arkadaşlar. Şöyle içerideki ilmekten alarak tığımızın önüne ip alıyoruz. İçerideki kanattan alarak tek seferde çıkarıyoruz. Tığımızın önüne ip aldık. Bakın şu şekilde tuttuğumuzda burası içeride kalacak. O iç kanata doğru alıyoruz ilmeği. Şimdi tamamı çakma trabzan olmayacak arkadaşlar. Sadece ön kısımda şu lastik yeri kuracağım. Şöyle ben ortayı belirledim. Şu şekilde tutunca zaten tam ortayı bulabilirsiniz arkadaşlar. Tam ortayı belirledim. 32 sağdan 32 soldan ilmek, bir de ortadaki toplamda 65 ilmeğe normal trabzan yapacağız. Söylediğim gibi yaptım arkadaşlar. Bakın şuradan 1 2 3 4 5 6 7 8 9'uncunun ikincisine kadar ben saydım. Toplamda 32 ilmek var. Şurası zaten bizim tepe noktamızdı. Sayalım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32. Bir de bu tepe noktamız 33. Buradan buraya kadar da 32 tane ilmek var. Toplamda 65 ilmek üzerine şu lastiği kuracağız. Lastiği kurmak için de buraları çakma trabzan değil trabzan yapıyoruz. Tığımın önüne ip aldım. Yine içerideki kanattan aldım ama bu sefer 2 seferde çıkardım. Bu şekilde toplamda 65 ilmek oluncaya kadar 65 trabzan olacak kadar örelim arkadaşlar. 65 ilmekten sonrasında yine çakma trabzan örelim ve sıra sonuna gelelim. Sonrasında beraber devam ederiz. 65 trabzanı tamamlayın. Ardından çakma trabzan yaparak sıra sonuna kadar ilerleyin.
hep içerideki kanattan alıyoruz. Dediğim gibi bu trabzanlar üzerine lastik kurumu yapacağız. Toplamda 65 ilmek üzerine kurmak istiyorum ben. Daha küçük ayaklarda, bu 37-38 numara arkadaşlar. Daha küçük ayaklarda siz ne yapabilirsiniz? Lastik kısmını 2 bir taraftan 2 diğer taraftan olmak üzere istediğiniz kadar azaltabilirsiniz. Daha fazla lastik yapmak isterseniz de 2 sağdan 2 soldan olacak şekilde istediğiniz sayı kadar artırma yapabilirsiniz. Devam ediyorum ben trabzanla. Bakın buralar çakma trabzan. Buradan itibaren trabzan 65 olunca kadar ben oraya bir işaret koydum. Buradan sonrasında da çakma trabzan devam edelim. Sıra sonuna kadar geldim çakma trabzanlarla. 1 ve son 3 çakma trabzanımızı yaptım arkadaşlar. Şimdi şuraya bir sıra, şu diğer kanat var ya, tek kanat kaldı. Bir kanada çakma trabzan yaptık, diğer kanat kaldı. Oranın şu şekilde güzelce görünmesi için oraya bir kaydırma yapacağım. İpimi kırmak da istemiyorum arkadaşlar. Ama merak etmeyin, kötü durmayacak. Bakın. Çok da kötü bir görüntü olmuyor orada zaten. Siz benim dediğim gibi yaparsanız. Şimdi bunu bu şekilde tamamladım. Çakma trabzanı şöyle çeviriyorum tabanlı. Şimdi her bir ilmeğin karşısına gelen ilmeğe çakma trabzan yapacağım. Bakayım en son, pardon, çakma trabzan değil, kaydırma. Şuradan başlıyorum arkadaşlar. Bakın tığım aynen sabit. Şuradaki ilk ilmekten başlayarak kaydırmamı yapıyorum. Bakın her bir ilmeğe bir tane kaydırma yapıyoruz. Az önce içerideki kanada çakma trabzan yaptık. Şimdi dışarıdaki kanada kaydırma yapıyoruz. Bu şekilde devam edelim. İpimi kırmak istemedim. O yüzden bu şekilde devam edeyim dedim. Babeti hiç ip kırmadan tek seferde çıkaralım istedim. Bakın aradaki farkı görün, neden bunu yaptığımı anlayın. Bakın bu şekilde güzel bir görüntü oluşuyor. Tüm babetlerinizde uygulayabilirsiniz bunu. Tek kanattan kaydırma yaparak, isterseniz bunu içeri doğru da yapabilirsiniz ama ben bu kanadını şu şekilde yapıyorum arkadaşlar. Bu şekilde yapın. Sıra sonuna kadar, yani başlangıç yerine kadar her bir ilmeğe bir kaydırma yapın. Sonrasında devamını beraber örelim isterseniz. Evet, sıra sonuna kadar geldim kaydırmada. Şimdi şu ilmekle ipimi geçiriyorum ve başlangıç ilmeğiyle de kaydırma tekniğiyle birleştiriyorum. Biraz sıkalım. İlmeğimizi genişletelim ve patiğimizi içinden geçirelim. Bundan sonraki kısmını şu çakma trabzanlardan başlayarak öreceğiz. Trabzanların bitiminde ilk çakma trabzana tığımı geçiriyorum. İpimizi bu şekilde alıyorum. Olabildiğince de geniş tutalım, sıkmayız. Sıkmasın. Bu şekilde. Bir zincir çekiyorum arkadaşlar. Şimdi çakma trabzan örüyoruz. Bakayım başlangıç yerim burası, hemen yanından başlıyorum.
ilmeği geçirdiğim deliğe batmıyorum. Çakma trabzan yapmıyorum. Yanındaki ilmekten başlayarak her bir ilmeğin üzerine bir tane olacak şekilde çakma trabzan örüyorum. O sırada da az önceki uzattığımız o ipi içinden kaybediyoruz. Evet, bu şekilde çakma trabzanla devam edelim. Devam ediyoruz kaydırmaya. Sıra sonunu da bu şekilde. Bakın ördüğümüz zaman düzelecek. Son ilmeği kaydırıp çakma trabzan yaptım. Sonra ilk ilmeğe çakma trabzan yaptım. Bu şekilde çakma trabzanla trabzan olan yere kadar devam ediyoruz. Bakın arkası sadece bu şekilde göründü. Bundan sonraki sıralarda zaten dümdüz olacak. O yüzden ben bir sıkıntı görmüyorum arkadaşlar. Bakın öyle çok ciddi bir sıkıntı olmuyor burada. Hadi dilerseniz siz çakma trabzandan sonra şu söylediğim sırayı hemen yapmazsınız. İpimizi, ilmeğimizi genişletip patiğin içinden geçirip şu bölümü yaparsınız. Patiği bitirdikten sonra da ipi kırar burayı yapabilirsiniz. Ama benim tavsiyem ip kaybetmekle uğraşmayın. Hiç ip kırmadan tek seferde bitirin. Benim amacım o. O yüzden size bu şekilde anlattım ki ben de öyle yapıyorum. Çünkü o kaybettiğimiz ipler bazen o deliklerin arasından çıkabiliyor. İlmeklerin arasından çıkabiliyor. Kötü bir görüntü oluşturuyor. Şimdi trabzanlara kadar böyle ilerleyelim. En son çakma trabzanımı yapayım burada. Trabzan olan yere geldik arkadaşlar. Bugün pardon bir tane daha varmış. Evet. Şimdi trabzanlarımızı örüyoruz arkadaşlar. İlk trabzanımızda şöyle tığımızın önüne ip alıyoruz. Bu şekilde trabzan örüyoruz. İki seferde çıkarıyoruz. Tığımızın önüne ip alıyoruz. Bir tane de arkadakini direkt tepeden alıyoruz arkadaşlar. Evet. Tığımızın önüne ip alıyoruz. Bir ilmek önden alıyoruz. Tığımızın önüne ip alıyoruz. Bir ilmek arkadan örüyoruz. Tığımızın önüne ip aldık. Önden bir ilmek ördük. Tığımızın önüne ip aldık. Arkadan ilmeğimizi ördük. Tığımızın önüne ip aldık. Öndeki ilmeği bakın dediğim gibi şuradan örüyorsunuz. Arkadaki ilmeği de tepelere batarak örüyorsunuz. Tüm trabzanlara bu şekilde işlem yapın arkadaşlar. Evet. Tüm trabzanları bu şekilde örüyoruz. Bir önden ilmek, bir arkadan ilmek alarak bu şekilde lastiğimizi kuruyoruz. Son lastiğimi de yapıyorum. Bakın. Son lastiği de yaptım. Şimdi başlangıç ilmeği ile kaydırma yaparak birleştiriyoruz.
Bir zincir çekiyoruz. İlk ilmeğimizi o kaydırma yaptığımız ilmeğe değil yanındakine batarak yapıyoruz arkadaşlar. Her sırada ilk ilmeği buradan başlayarak yapıyoruz. Burada yaparsak artırma yapmış oluruz. Bakın. Buradan başlıyoruz. Çakma trabzan lastikleri de lastik yaparak sırayı tamamlayalım arkadaşlar. Bu sırada herhangi bir değişik işlem yok. Lastikleri lastik, çakma trabzan yapıyoruz. Lastikleri de dediğim gibi önce önden ilmek alıyorsunuz, sonra arkadan bir önden ilmek örüyorsunuz, bir arkadan ilmek örüyorsunuz. Bu şekilde tamamlıyorsunuz. Lastik yerisi öğrettiğim gibi affedersiniz arkadaşlar, örüyorum. Bakın dışarıdaki ilmeğin bu şekilde, içerideki ilmeği bu şekilde alıyorum. Dışarıdaki ilmeği bu şekilde, içerideki ilmeği bu şekilde alıyorum. Evet, son arkadaki ilmeği aldık. Son öndeki ilmeği alıyorum ve son öndeki ilmeği aldım. Şimdi yine başlangıç ilmeğimizi kaydırma tekniğiyle bağlıyoruz. Bir zincir çekiyoruz ve sıradaki bağladığımız ilmek değil, sıradaki ilmekten başlayarak yine bu şekilde çakma trabzan örmeye devam ediyoruz. Bu şekilde çakma trabzan yapalım arkadaşlar. Lastik olan yere kadar. Lastik olan yere geldiğimizde şöyle öndekilerden 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 tane lastiği yapalım. Sonra içerideki ilmeği alalım. Beraber bu sırada kesmeye başlayalım. Bakın, lastiğe başlarken de şuraya batmıyoruz arkadaşlar. Son çakma trabzanımız burada bitiyor. Her sıra için geçerli. Lastiğin tepesine batmıyoruz, yoksa artırma yapmış olursunuz. Şimdi 15 tane lastiğimizi yapalım. 1 bakalım kaç lastiğimiz oldu. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14. Son bir tane daha yapıyoruz ve 15. 15. ön lastikten sonra arkadaki ilmeği örüyoruz. Sonrasında tığımızın önüne ip alıyoruz. Bakın 1 2 3 ilmeğin içerisinden tığımı geçiriyorum ve tek seferde ilmek çıkarıyorum. Bu şekilde. Şimdi yine arkadaki ilmeği örüyorum. Öndeki ilmeği örüyorum. Burada da yine önde 15 tane lastik olacak şekilde örüyorum arkadaşlar. Sonrasında bağlıyoruz. Burayı bağlayalım sonrasında.
Çakma trabzanları örelim. Lastiklere geldiğimizde de yine lastikleri bu sefer 14 tane örelim. Yine eksiltme yapacağız birlikte. Lastiğimizi yapıyoruz arkadaşlar. Bakın 1 2 3 4 5 6 7 devam ediyoruz bu şekilde. Toplamda 14 tane olacak lastik. Zaten burada 14 tane saymanıza gerek yok aslında. Çünkü bakın öne doğru geldik. Burası az önce birleştirdiğimiz yer. Ondan bir öncekine kadar gelmiş olacağız. Evet. Arkadaki ilmeği de ördük. Sonuncuydu bakın toplamda. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 tane ilmek ördük. Burada tığımızın önüne ip alıyoruz. Arkadaki ilmeği muhakkak örelim. Tığımızın önüne ip aldık. Buradan geçirdik tığımızı. Bir sonraki trabzandan geçiriyoruz. Üçünü böyle sıkıştırıyoruz. Ve ipimizi arasından geçirerek örüyoruz. Tığımızın önüne ip alıyoruz. Arkadaki ilmeği örüyoruz. Öndeki ilmekle toplamda 14 lastik örerek devam ediyoruz. Bir sonraki sırada da yine arkadaşlar hep çakma trabzan olarak örüyoruz. Lastik kısmına geldiğimizde de bir dahaki sırada da 13 lastik örüp buraya kadar geleceğiz. En son arkadaki ilmeği örüp yine 1 2 3'ünü birleştireceğiz. Her sırada bu işlemi yapıyoruz. Her seferinde bir lastik eksik yaparak o eksiklediğimiz lastiği de bu ön kısımda eksiltme yaparak kullanmış oluyoruz arkadaşlar. Bu şekilde toplamda bakalım kaç sıra örüyoruz? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. Toplamda bakın biz bunu yapmaya çalıştık. Toplamda 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 sıra örelim arkadaşlar. Dediğim gibi her sırada bir lastik eksik örüp onu da şurada 3 tane ilmek olarak 3 tane ilmeği tek seferde çıkarma şeklinde tamamlayacağız. En son bakın kaç lastik kalmış olacak? 1 2 3 4 5 6 7. En son 7 lastik kalacak kadar hep aynı işlemi yapalım ve örelim arkadaşlar.
Bakın tekrar ediyorum. Bir dahaki sırada da, yani bundan sonraki her sırada yine aynı işlem. Şöyle tutayım, nasıl tutayım bilmiyorum. Şuraya kadar lastik örüyoruz. Arkadaki ilmeği örüyoruz. Sonra tığımızın önüne ip alıp tığımızı şu şekilde üçünün arasından geçirerek birleştiriyoruz. Üçünü tek ilmeğe düşürmüş oluyoruz. Yani toplamda dediğim gibi 12 sıra oluncaya kadar örelim. En sonda zaten 3, 6, 7 tane lastik kalmış olacak arkadaşlar. Sonra kaydırma yaparak bobetimizi tamamlayacağız. Bakın arkadaşlar, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. sırayı örüyorum. Bu bizim son sıramız olacak. Bundan sonra sadece bir sıra kaydırmamız var. Lastiğe geldik. Bir lastik. İki lastik. Üç lastik. 4, İpim takıldı arkadaşlar, kusura bakmayın. 4, 5, 6 ve 7. lastiğimizi yaptık. Bakın 7 lastik yaptık. Şimdi bu ilmeğimizi alıyoruz. Yani içerideki ilmeği aldık. Bakın 1, 2, 3. O 3 ilmeği 1, 2, 3 tek seferde çıkarıyoruz. Yine dışarıdaki ilmeği örüyoruz. Burada da 7 tane lastiğimizi yaparak sırayı tamamlayalım. Sonra kaydırma işlemini beraberce yapalım. Sıra sonuna geldik arkadaşlar. İlk ilmekle bağlıyoruz. Evet, bobetimiz bitti. Şimdi sadece kaydırma yapacağız arkadaşlar. Kaydırmada ne yapıyoruz? Bakın, tutayım. Tığımızın önüne ip almıyoruz. Sıradaki ilmekten tığı geçiriyoruz. İpimizi öne alıp hemen ilmeğin içinden geçiriyoruz. Sıradaki ilmeğe aynı işlem. Bu şekilde sıra sonuna kadar tamamlıyoruz. Biraz sıkı tutalım arkadaşlar. Çünkü geldikçe zaten gevşeme oluyor.
O yüzden biraz daha sıkı tutarak örerseniz burası tam böyle kavrar ayağınızı, bileğinizi. Ayaktan çıkmasına engel olursunuz. Bu şekilde sıra sonuna kadar yapın arkadaşlar. Lastik kısmında beraber devam edelim isterseniz. Sonrasında da ipimizi kırarız. Son haline bir bakarız. Lastik olan yere kadar da geldim. Hep aynı işlem. Her bir ilmeğin içerisinden bir kaydırma. Bu şekilde kaydırmamızı yapıyoruz. Son kaydırmada arkadaşlar. Son kaydırmayı yapacağımız yer burası zaten. O zaman şey yapalım. İlmeği çıkaralım tığdan. Tığımızı arkaya alalım. Geçirelim. İlmeği takalım ve arkaya alalım. İpimiz zaten arkadaydı ya, ilmek de arkada kalsın. Bu şekilde. Biraz yamuk yumuk görünmesine bakmayın arkadaşlar. Bu şekilde. Babetimiz hazır. Bu verdiğim taban tığlaması arkadaşlar Rasim Uyar marka için uygun bir taban tığlaması. Diğer markalarda aynı sonuca ulaşamayabilirsiniz. Bir de örerken biliyorsunuz tığ 1.9'u her yerde kullandım. Hem taban tığlamada hem de üst kısmı örerken ve biraz sıkı tuttum. Örecek olan herkese şimdiden kolaylıklar diliyorum. Bu şekilde aksesuarımızda arkasına broş iğnesi takabilirsiniz. Veya cırt cırt takabilirsiniz. O şekilde kullanabilirsiniz arkadaşlar. Bu şekilde babetimiz hazır. Örecek olan herkese kolaylıklar diliyorum. Taban tığlaması için başka ayak numaralarında nasıl tığlayabileceğinize dair diğer videolarımdan yararlanabilirsiniz. 35'ten 42 numaraya kadar her ayak numarasına uygun taban tığlaması sayfamda mevcut arkadaşlar. Faydalı olması dileğiyle örecek olan herkese tekrar kolaylıklar diliyorum. Kanalıma abone olmayı, bildirimleri açmayı, yorum ve beğenilerinize destek olmayı unutmayın.